Joseph Stalin, asıl adıyla Yosif Vissarionovich Juashvili, 18 Aralık 1878'de doğdu, 5 Mart 1953'te hayatını kaybetti. Gürcü asıllı bir Sovyet devlet adamıydı. 1922'den 1953'teki ölümüne kadar Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin genel sekreteri olarak görev yaptı. Lenin'in ölümünden sonra ülkenin liderliğini devralan Stalin, Sovyetler Birliği'ni bir proleter diktatörlüğü altında yönetti. Onun yönetimi döneminde Sovyetler Birliği, hem endüstriyel hem de askeri açıdan dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline geldi. Ancak bu yükselişin bedeli ağır oldu. Stalin'in politikaları, milyonlarca insanın hayatını etkileyen baskılar, sürgünler ve temizlik hareketleriyle anıldı. Yine de tarihçiler arasında hala tartışmalı bir figür, kimine göre bir kahraman lider, kimine göre ise katı bir diktatördü. Yosif Juashvili olarak 18 Aralık 1878'de Gori'de dünyaya geldi. 7 yaşında çiçek hastalığına yakalandı ve bu hastalık yüzünde kalıcı izler bıraktı. 10 yaşında Gürcü çocukların Rusça eğitim aldığı rahip okuluna devam etti. 12 yaşına geldiğinde geçirdiği 2 at arabası kazası sonucu sol kolu sakatlandı ve hayatı boyunca tam iyileşmedi. 16 yaşında Gürcü Ortodoks rahip okuluna gitmeye hak kazansa da, burada otoriteye karşı başkaldırıp huzursuzluk çıkardığı için 1899 yılında okuldan atıldı. Bu dönemde Lenin'in eserlerini okudu ve Marksist bir devrimci olmaya karar verdi. Tiflis'teki Sedip örgütüne katıldı ve 1901 yılında Tiflis'te Çarlık askerleri tarafından bastırılan 1 Mayıs gösterilerini örgütledi. Buradan Batum'a geçti ve petrol işçilerinin örgütlenmesinde görev aldı. Mart 1902'de petrol işçilerinin greve gitmesinde etkili oldu. 1903 yılında Bolşeviklere katıldı. Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi 2. Kongresi'nde kararlı ve devrimciliğe destek veren tavrıyla Lenin'in dikkatini çekti. Böylece Restip'in ve Bolşeviklerin Kafkas bölge temsilcisi konumuna geldi. Ohranka tarafından sürekli izlense de profesyonel devrimci olarak illegal parti faaliyetlerini aksatmadan yürüttü. Kafkaslar'da özellikle propaganda, grev örgütleme, banka soygunu gibi alanlarda faaliyet gösterdi. Joseph Stalin 1905 devrimi sırasında Tiflis'te bulunmaktaydı. Aralık ayında önce Sankt Peterburg'da yapılması planlanan ancak sonradan Finlandiya'ya alınan Bolşevik konferansına delege seçildi ve 24 Aralık 1905 günü Tampere'de yapılan toplantıya katıldı. Tiflis'e döndüğünde Çarlık askerlerinin ve Karayüzlerin devrimi bastırdığını ve katliamlara başladığını gördü. Tiflis'i kana bulayan Çarlık ordusu komutanı General Fyodor Gryazanova'ya düzenlenen başarılı suikast saldırısında yer aldı. 1906 yılı Nisan ayında Stockholm'da yapılan 4. Kongre'ye katıldı. Burada sonradan birlikte çalışacağı Kliment Voroshilov, Felix Dzerzhinsky, Grigori Zinoviev, Alexey Ivanovich Rykov ile tanıştı ve eski dostları Mihail Kalinin ve Stepan Shaumyan ile yeniden buluştu. ...15 Temmuz 1906 akşamı Yekaterina Svanidze ile evlendi. Bu evlilikten ilk oğlu Yakov dünyaya geldi. Bolşevik Parti banka soygunlarını yasakladığı için geçici bir süre partiden resmen istifa etti ve bir banka soygunu düzenleyerek Bakü'ye kaçtı. Bakü'de yeraltı faaliyetlerini sürdüren Stalin, Çarlık taraftarlarına karşı örgütlenmeyi hızlandırdı. 27 Nisan 1907 günü Stepan Shaumyan ile birlikte Birleşik Krallık'a geçerek 5. Kongre'ye gözlemci delege olarak katıldı. Bu dönemde tifo hastalığına yakalanan eşi 22 Kasım 1907 günü Bakü'de öldü. Eşinin çok genç yaşta ölümü Stalin'i çok derinden etkiledi. Stalin, Bakü'de bulunduğu dönemde Müslüman işçiler arasında örgütlenme faaliyeti gösterdi. Parti içindeki işçiler tarafından sevildiği halde partili aydınlar tarafından kaba davranışları ve sertlik yanlısı politikaları beğenilmedi. Bakü'de Çarlık yanlısı Karayüzler örgütü ile mücadele etti ve Bolşevikler için petrol madeni sahibi zenginlerden zorla para topladı.
Bu yıllarda Kafkasya'daki parti tabanında Lenin'den sonra en etkili kişi olduğu belirtilir. Kafkaslardan sonra ilk kez 1911 yılında Bolşeviklerin büyük örgütlerinin bulunduğu Moskova veya St. Petersburg'a gitmek istediğini belirtti. Bunun üzerine 1911 Eylül ayında St. Petersburg örgütüne katıldı. Ocak 1912'de yapılan ve Bolşeviklerin ayrı bir parti olduklarını açıkladıkları ilk toplantı olan Prag Parti Konferansı'na delege olmasına rağmen katılmadığı halde ilk kez Merkez Komitesi'ne seçildi. Bu dönemde yine Merkez Komitesi'nde bulunan ve aynı zamanda Bolşevik Duma vekili olan Ohranka Kamu Güvenliği'nin ve Düzeninin Korunması Departmanı Ajan Roman Malinovski sayesinde Çarlık rejimi tüm Bolşevik liderleri yakalamayı başardı. Nisan 1912'de St. Petersburg'a Pravda'nın yayınlanmasında görev aldı. Artık yazılarında ve parti içinde Rusça çelik adam anlamına gelen Stalin mahlasını kullanmaya başladı. Temmuz ayında İmparatorluk rejimi tarafından yakalansa da sürgün edildiği Sibirya'daki Narim kasabasından kısa sürede firar etmeyi başardı. Djugashvili. Party name Stalin. Bu dönemde Bolşevikler ile Menşevikler arasında birlik sağlanmasını savundu ve Lenin tarafından Polonya sınırları içinde bulunan Krakow'a çağrıldı. Lenin kesinlikle Bolşeviklerin ayrı bir siyasi hatta kalmasını savunuyordu ve Rusya'da bulunan Merkez Komitesi üyelerinden Stalin'i bu görüşe ikna etmeye çalıştı. Stalin Krakow'da bulunduğu bu dönemde Viyana'daki Bolşeviklerin yanına gitti. Burada Mart 1913'te yayınlanacak ünlü eseri Marksizm ve Ulusal Sorun kitabını yazdı. Şubat 1913'te St. Petersburg'a döndü. Malinovski tarafından burada tuzağa düşürüldü ve 4 yıl sürecek son sürgünü olan Kuzey Kutup Dairesi'ndeki çok soğuk bir yer olan Turhansk bölgesi Küçük Kureyka köyüne gönderildi. 1916 yılının Aralık ayında 1. Dünya Savaşı'ndan zor durumdaki Çarlık rejimi tarafından orduya alınmak üzere diğer siyasi sürgünlerle beraber çağrıldı. Şubat 1917'de Yenisey Nehri kıyısındaki Krasnoyarsk'a ulaştı, ancak çocukluğundan beri sakat olan sol kolu nedeniyle askere alınmadı. Şubat devriminin patlak vermesiyle beraber özgür kaldı ve 12 Mart günü St. Petersburg'a geldi. ...1917 Şubat devriminin ardından sürgünden dönen Stalin, Lev Kamenev ve Matvey Muranov ile birlikte Petrograd'a geldi. Devrim Bolşevikleri hazırlıksız yakalamıştı, Lenin ve diğer önderler yurt dışında sürgündeydi. Bu süreçte parti yönetimini Vyacheslav Molotov ve Alexander Shilyapnikov yürütüyordu. Stalin ve Kamenev şehre geldikten sonra Pravda gazetesinin kontrolünü ele alarak geçici hükümete karşı daha ılımlı bir tutum benimsediler ve Menşeviklerle birlik önerdiler. Ancak İsviçre'deki Lenin bu politikayı sert biçimde eleştirdi. Almanların izniyle mühürlü tren yolculuğuyla Rusya'ya dönen Lenin, Nisan tezlerini ilan ederek geçici hükümete hiçbir şekilde destek verilmemesini ve tüm iktidarın Sovyetlere devredilmesini savundu. Temmuz günlerindeki işçi ve asker ayaklanmasının bastırılmasının ardından geçici hükümet Bolşevikler hakkında kovuşturma başlattı. Lenin yeraltına çekilince Stalin, Sverdlov'la birlikte partinin fiili liderliğini üstlendi ve Lenin'in gizlenmesini organize etti. Kornilov olayının bastırılmasıyla Bolşeviklerin itibarı büyük ölçüde arttı. Ekim devriminde iktidar Lenin önderliğindeki Bolşeviklere geçti. Petrograd'daki 2. Rusya Sovyetleri Kongresi, Lenin başkanlığında ilk Sovyet hükümeti olan Sovnarkom'u onayladı. Gürcü kökenli Stalin bu yeni hükümette Milliyetler Halk Komiseri olarak görev aldı. ...1922 yılında Stalin, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri seçildi. Bu görev, onun ilerleyen yıllarda iktidarı tamamen ele geçirmesinin temelini oluşturdu. Aynı yıl Bolşevikler Beyaz Ordu'yu ve monarşi yanlılarını kesin olarak yenilgiye uğrattıktan sonra devletin yapısı üzerine tartışmalar başladı. Milliyetler Halk Komiseri olarak Stalin, tüm cumhuriyetlerin Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti içinde özerk bir biçimde örgütlenmesini savundu.
Lenin ise bu görüşe karşı çıkarak cumhuriyetlerin eşit statüde olduğu bir federasyon modelini önerdi. Gürcistan Komünist Partisi'nin özerklik talepleri üzerine Stalin'in sert tutumu, Lenin'in onu genel sekreterlikten uzaklaştırmayı düşünmesine yol açtı. Ancak Stalin'in önerisiyle Abhazya ve Güney Ossetya Gürcistan içinde özerk cumhuriyetler statüsü kazandı. Lenin'in 1924'teki ölümünden sonra Stalin, Kamenev ve Zinoviev ile birlikte geçici bir kolektif yönetim kurdu. Ancak partideki iktidar mücadelesi kısa sürede ortaya çıktı. Troçki'nin sert tutumu nedeniyle Stalin, Kamenev ve Zinoviev'le ittifak kurarak Troçki'yi siyasi hayattan ve sonunda ülkeden tasfiye etti. 1927'ye gelindiğinde Stalin tek hakim güç haline geldi ve ekonomi alanında kapsamlı planlı kalkınma dönemini başlattı. 1928'de yürürlüğe giren birinci 5 yıllık plan, sanayi ve tarımda hızlı kalkınmayı hedefliyordu. Lenin'in komünizm Sovyet iktidarı elektrifikasyon ilkesine dayanarak enerji yatırımları genişletildi, ülkenin birçok bölgesinde elektrik santralleri kuruldu. Sanayi politikasında ağır sanayiye öncelik verildi. Tarımda ise kolektivizasyon süreci başlatıldı, topraklar devlet çiftlikleri, sovhoz ve kolektif çiftlikler, kolhoz olarak yeniden düzenlendi. Ülke çapında 210.000 kolhoz ve 6.000 tarım istasyonu kuruldu, 500.000 traktör hizmete alındı. Ancak eski toprak sahipleri ve köylülerin bir kısmı bu sisteme direnerek sabotaj ve yakma eylemleri gerçekleştirdi. Özellikle Batı Ukrayna'da bu olaylar kıtlığa yol açtı. Stalin bu direnişi bastırmak için sert önlemler aldı, karşı çıkanlar çalışma kamplarına gönderildi. Tüm zorluklara rağmen birinci 5 yıllık plan hedeflerine 4 yıl 3 ay gibi kısa bir sürede ulaşıldı. 1933'te başlayan ikinci 5 yıllık planda sanayileşme daha da hız kazandı. 4500 yeni fabrika ve enerji tesisi hizmete girdi. 1938 ile 1941 arasındaki 3. 5 yıllık plan döneminde ise yaklaşık 3000 yeni sanayi tesisi kuruldu. İkinci Dünya Savaşı öncesinde, 1913 yılına göre Sovyet ağır sanayi üretimi tam 12 kat artmıştı. Stalin döneminde uygulanan bu planlı kalkınma politikaları, Sovyetler Birliği'ni kısa sürede dünyanın en güçlü sanayi devletlerinden biri haline getirdi. Ancak bu süreç toplumsal maliyeti yüksek, baskıcı ve otoriter bir yönetim anlayışla yürütüldü. Stalin yönetimi, Sovyetler Birliği'nde 1936-1938 yılları arasında tarihe Büyük Tasfiye adıyla geçecek bir baskı kampanyası yürütür. Bu kampanya sonucunda birçok komünist parti ve devlet görevlileri tasfiye edilmiş, geniş çapta polis ve istihbarat araştırmalarında bulunulmuş, keyfi tutuklama ve infazlar uygulanmıştır. Rus tarihindeki en yoğun tasfiye hareketi olarak anılır. Bu infaz ve tasfiyeleri pratiğe dökmede dönemin NKVD Başkanı Nikolayev'e ön plana çıkar. Büyük tasfiye neticesinde 600.000 ila 1.2 milyon kişinin öldüğü tahmin edilmektedir. Bilhassa sağ muhalefet ve sol muhalefet baskılanmış, her iki muhalefet mensuplarının birçoğu yargılanıp idama mahkum edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı döneminde Joseph Stalin, Sovyetler Birliği'nde hem parti lideri, hem hükümet başkanı, hem de orduların başkomutanı olarak tüm gücü elinde topladı. 1939 yılında Nazi Almanyası ile imzalanan Molotov-Ribbentrop Paktı, Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı, onun en tartışmalı hamlelerinden biri oldu. Bu anlaşma sayesinde Sovyetler Birliği, Almanya'nın saldırısına karşı hazırlık yapmak için zaman kazandı.
Stalin, müzakereler sırasında Almanya'ya Polonya'nın doğusunun, Finlandiya'nın güneyinin ve Baltık ülkelerinin, Estonya, Letonya, Litvanya, Sovyet nüfuz alanında kalması gerektiğini kabul ettirdi. Bu diplomatik manevra, Sovyetler açısından Baltık Denizi'nden Karadeniz'e kadar uzanan bir tampon bölge oluşturdu ve olası bir Nazi saldırısına karşı stratejik güvenlik sağladı. Bu dönemde Stalin'in Türkiye'den toprak talep ettiği iddiaları da ortaya atıldı. Ancak bu iddialar büyük ölçüde savaş döneminde propaganda amaçlı kullanıldı. Savaş sonrasında ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye üzerindeki nüfuzunu arttırması ve Türkiye'nin NATO'ya katılma sürecine zemin hazırlaması açısından bu propaganda etkili oldu. Molotov-Ribbentrop Paktı tarihçiler arasında derin bir bölünmeye yol açtı. Stalin karşıtlarına göre, bu anlaşmanın gizli protokolleri Sovyetler ve Nazi Almanyası arasında Avrupa'nın doğusunun fiilen paylaşılmasına neden oldu. Bu gizli maddeler doğrultusunda Polonya, Baltık ülkeleri, Estonya, Letonya, Litvanya, Finlandiya ve Romanya'nın bazı bölgeleri iki güç arasında bölüşüldü veya işgal edildi. Bu görüşe göre Stalin, Hitler'e Avrupa'yı işgal etmesi için kapı aralamış, böylece savaşın genişlemesine dolaylı olarak katkıda bulunmuştur. Stalin'i savunan tezler ise, bu anlaşmanın savunma amaçlı olduğu yönündedir. Onlara göre 1938'deki Münih Konferansı sırasında İngiltere ve Fransa, Nazi Almanyası'nın yayılmasına göz yummuş, hatta Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne yönelmesini teşvik etmişti. Özellikle Çekoslovakya'nın işgali sırasında Batı devletlerinin tepkisiz kalması, Stalin'in bu ülkelerle güvenlik ittifakı kurma girişimlerinin sonuçsuz kalmasına yol açtı. Bu nedenle Stalin, Sovyet sınırlarını güvence altına almak ve zaman kazanmak için Almanya ile geçici bir anlaşmaya gitmek zorunda kaldı. 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesinin ardından Sovyetler, protokol uyarınca Polonya'nın doğu kısmını işgal etti. Aynı dönemde Baltık ülkeleri Sovyet topraklarına katıldı. Stalin, kuzeyde tehdit olarak gördüğü Finlandiya'ya da saldırarak kış savaşını 1939 ile 1940 yılında başlattı. Büyük kayıplar vermesine rağmen Sovyet ordusu Mart 1940'ta galip geldi ve Finlandiya bazı topraklarını Sovyetlere bırakmak zorunda kaldı. Bu süreçte Sovyetlerin işgal ettiği Polonya topraklarında Katyn katliamı yaşandı. Yaklaşık 22.000 Polonyalı subay ve savaş esiri, Stalin'in emriyle Katyn ormanlarında infaz edildi. Bu olay, Sovyet tarihinin en karanlık sayfalarından biri olarak kabul edilir. Sonuç olarak, Stalin'in İkinci Dünya Savaşı öncesi ve başlangıcındaki politikaları hem stratejik başarılar hem de ağır insani bedellerle anılır. Molotov-Ribbentrop Paktı, kısa vadede Sovyetlere güvenlik ve zaman kazandırmış olsa da uzun vadede hem Doğu Avrupa'nın kaderini belirlemiş hem de Stalin'in uluslararası alandaki imajını derinden sarsmıştır. ...22 Haziran 1941'de Nazi Almanyası, Barbarossa Harekatı adı verilen dev bir saldırıyla Sovyetler Birliği'ne girdi. Stalin, Hitler'le imzaladığı Saldırmazlık Paktı'na güvenerek savunma hazırlıklarını yeterince yapmamıştı. Generallerinin uyarılarına rağmen bu olasılığı ciddiye almaması, saldırı başladığında onu büyük bir şaşkınlık ve şok içinde bıraktı. Alman ordusu, kısa sürede Leningrad ve Moskova önlerine kadar ilerledi. Leningrad uzun bir kuşatma altına alındı, şehirde büyük açlık ve ölümler yaşandı. Ancak Moskova çevresinde oluşturulan güçlü savunma hattı sayesinde, mihver kuvvetlerinin şehre 100 kilometreden fazla yaklaşması engellendi. Stalin, 7 Kasım 1941'de Ekim Devrimi'nin 24. yıl dönümü nedeniyle Kızıl Meydan'da büyük bir askeri geçit töreni düzenledi. Bu sırada Alman birlikleri şehre oldukça yakın olmasına rağmen Stalin, Kızıl Ordu askerlerine "Anavatan savunması" çağrısı yaptı ve onları doğrudan cepheye uğurladı. Bu tören, hem halk hem de ordu için moral kaynağı oldu. Hitler'in saldırısı sonrası Stalin, daha önce güvensizlik yaşadığı müttefik devletler, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık ile ittifak kurdu. Müttefikler, Almanya'nın Doğu cephesine yönelmesiyle batıdaki askeri baskının azalmasından memnuniyet duydular. 1942'de Nazi ordusu, stratejik önemi büyük olan Stalingrad üzerine yürüdü.
Hitler, generallerinin ikazına rağmen saldırıyı durdurmadı. Şehir ikiye bölündü, Volga Nehri'nin batı yakası Almanların kontrolüne geçti. Ancak Sovyetler, kentte şiddetli partizan direnişi başlattı. Yoğun sokak çatışmaları ve ağır kayıplar sonucunda Alman ordusu kuşatıldı ve büyük bir yenilgiye uğradı. Bu zafer, savaşın dönüm noktası oldu. 1943'te Kızıl Ordu büyük bir karşı taarruz başlatarak Nazi güçlerini Sovyet topraklarından tamamen çıkardı. Ardından Stalin, ordusuna Berlin'e kadar ilerleme emri verdi. 1945 baharında Sovyet birlikleri Almanya'nın başkentini ele geçirdi, Mayıs 1945'te Nazi Almanyası koşulsuz teslim oldu. Savaş, Sovyetler için büyük bir zaferdi ancak bedeli ağırdı, yaklaşık 27 milyon insan hayatını kaybetti. Bu kayıplara rağmen, Stalin'in uluslararası itibarı ve Sovyetler Birliği'nin küresel gücü büyük ölçüde arttı. Savaşın son aşamalarında, Kızıl Ordu'nun ilerlediği bölgelerde ağır insan hakları ihlalleri yaşandı. Askerler Almanya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve hatta müttefik Yugoslavya'da yaygın tecavüz ve yağma eylemlerinde bulundu. Tahminlere göre yaklaşık 2 milyon Alman ve 200 bin Macar kadına tecavüz edildi. Stalin, bu suçlara karşı hiçbir ciddi önlem almadı, hatta Yugoslav lider Milovan İlyas'ın şikayetleri üzerine, binlerce kilometre yürüyen, kanın içinden geçen askerin bir kadınla eğlenmesinde ne var sözleriyle askerleri savundu. Bu dönemde Stalin'in ailesi de savaşın etkilerini yaşadı. Büyük oğlu Yakov Cugashvili, cephede esir düştü, Nazilerle işbirliği yapmayı reddettiği için infaz edildi. Küçük oğlu Vasili Stalin, hava subayı olarak cephede görev yaptı, savaşta yaralandı ancak babası tarafından defalarca terfi ettirilmedi. Savaşın ardından Stalin, Nazilerle işbirliği yaptıkları gerekçesiyle Kırım Tatarlarını topluca cezalandırdı. NKVD raporlarına göre yalnızca birkaç bin Tatar Nazi güçleriyle işbirliği yapmıştı, oysa on binlercesi Kızıl Ordu saflarında savaşmıştı. Buna rağmen tüm Kırım Tatar nüfusu Sibirya ve Orta Asya'ya sürgün edildi. Sürgün sırasında %20 ila %46'sı, yani 34 bin ile 195 bin kişi arasında insan hayatını kaybetti. Bu dönem, Stalin'in hem askeri dehasının hem de acımasız yönetim anlayışının, doruğa ulaştığı bir süreç olarak tarihe geçti. Sovyetler Birliği, Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratarak dünya süper gücü konumuna yükselirken, aynı zamanda milyonlarca insanın yaşamına mal olan büyük bir yıkımın da sorumlusu oldu. ...1939'da ve 1940'ların başında 300 bin Polonyalı tutsak alındıktan sonra, 5 Mart 1940'da Lavrenti Beria'nın Stalin'e gönderdiği bir nota istinaden 25.700 Polonyalı tutsağın idam edildiği iddia edilmektedir. Bu olay Katyn katliamı olarak bilinir. İddiaya göre Stalin şahsen bir Polonyalı generale Mançurya'da kaybolduklarını söylerken, Polonya Demiryolu işçileri 1941 Nazi istilasından sonra toplu mezarı buldu. Barbarossa harekatı sırasında Naziler 1941 yılında Smolensk şehrini ele geçirdi. Daha sonraki süreçte birkaç görgü tanığının ifadesi üzerine ormanda kazılar yapıldı ve üst üste sıra halinde gömülmüş Polonyalı askerlerin cesetlerini bulundu. Naziler katliamı basın yoluyla dünyaya duyurdu. Sovyet yönetimi 1990 kadar katliamı kendilerinin yaptığını reddetti ve suçu Nazilere attı. Ancak 1990 yılında Mihail Gorbaçov yaşananların Sovyet Birliği tarafından gerçekleştirildiğini kabul etti. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1992 yılında Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Polonya Devlet Başkanı Lech Wałęsa'ya infaza dair Joseph Stalin'in imzaladığı emrin orijinal belgelerini verdi. 2010 yılında Rusya parlamentosu yayınladığı deklarasyon ile katliam emrini Stalin'in verdiğini açıkladı. Stalin, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında Kızıl Ordu tarafından Nazi işgalinden kurtarılan Doğu Avrupa ülkelerinde komünist partilerin iktidara gelmesine destek sağladı.
Çekoslovakya, Doğu Almanya, Bulgaristan, Polonya, Yugoslavya, Macaristan ve Romanya'da Sosyalist Halk Cumhuriyetleri kuruldu. Bu ülkelerin kapitalist ekonomiden sosyalist ekonomiye geçmesine ve Sovyetler Birliği'nin tecrübelerinden yararlanmalarına yardımcı oldu. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde Avrupa'da uygulanmaya konan Marshall Planı'na karşı sosyalist ülkelerin ekonomik ve siyasi birliğini amaçlayan ve sosyalist ülkeler arasındaki ticareti geliştiren Comecon'u kurdu. İkinci Dünya Savaşı'nda lağvedilen 3. Enternasyonal yerine 4. Enternasyonali örgütledi ve yeni kurulan sosyalist ülkelerdeki partilerin örgütlü mücadelesi için çaba sarf etti. 1946 yılında SBKP Merkez Komitesi Dış Politika Bölümü Başkanlığına getirdiği Mihail Sustov ideolojik propaganda şefi olarak sosyalizmin diğer ülkelere yayılmasında etkili oldu. 1950'li yıllara gelindiğinde artık yaşlı bir lider olan Stalin, ülkenin geleceği açısından halefini belirlemekten çekinmedi. Rus siyasi analist Joris Medvedev'e göre Stalin en çok Sustov'a güveniyordu ve hatta ölümünden sonra onu genel sekreterliğe varis tayin etmişti. Joseph Stalin, Sovyetler Birliği'nin lideri olarak 1920'lerin ortasından 1953'e kadar iktidarda kaldı. Ölümü, hem Sovyetler Birliği'nde hem de dünya siyasetinde çok büyük bir dönüm noktası oldu. 1 Mart 1953 akşamı Stalin, yakın çevresiyle birlikte geç vakte kadar oturdu ve yemek yedi. Ertesi sabah odasından çıkmayınca korumaları endişelendi. Ancak içeri girmeye cesaret edemediler çünkü Stalin, izinsiz girilmesini yasaklamıştı. Akşam saatlerine doğru içeri girdiklerinde Stalin'i yerde bilinci kapalı halde buldular. Doktorlar çağrıldı ancak beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. 4 gün boyunca komada kaldı ve 5 Mart 1953'te öldü. Ölüm nedeni resmi olarak beyin kanaması olarak kayıtlara geçti. Fakat sonrasında zehirlenmiş olabileceğine dair birçok iddia ortaya atıldı. Özellikle Lavrenti Beria, gizli polis şefi, başta olmak üzere bazı yakın çevresinin kasıtlı olarak müdahalede bulunmadığı ya da zehir verdiği öne sürüldü ama kesin bir kanıt bulunamadı. Stalin'in ölümüyle birlikte Sovyetlerde durgunluk ve belirsizlik dönemi başladı. Ardından Nikita Khrushchev iktidara geldi. Stalin, Sovyetler Birliği'ni güçlü bir sanayi ve askeri süper güce dönüştürerek 20. yüzyılın gidişatını değiştirdi. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazizmin yenilmesinde belirleyici rol oynadı ve savaş sonrası Soğuk Savaş'ın iki kutuplu dünya düzenini kurdu. Uyguladığı sert yönetim, milyonlarca insanın baskı altında yaşamasına ve ölmesine yol açtı. Ancak ideolojik etkisi Sovyetlerle sınırlı kalmadı. Çin, Kuzey Kore, Küba, Vietnam gibi ülkelerde komünist rejimlerin kurulmasına öncülük etti ve dünya çapında sosyalist hareketlerin yükselmesini sağladı. Böylece Stalin, hem küresel siyasetin yönünü belirleyen, hem de tarihin en tartışmalı figürlerinden biri haline geldi.